Merhaba koçlar, Çeyko'ya hoş geldiniz. 3 Mayıs'taki gökyüzü gündeminden bahsedeceğim bugün. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşacak, yani sizin birinci evinizde. Kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres de Balık burcunda son derecelerinde kavuşumda olacaklar. Onlar da kavuşuma destek veriyor olacaklar. Ayrıca Plüto ay da bu kavuşuma 11. evinizden destek veriyor olacak. Bu kombinasyon oldukça güçlü ve etkileyici. İlahi aşkla hayallerin gerçeğe dönüşmesiyle ve yaratıcı ilhamla ilgili derin etkiler taşıyor. Koç burcunun birinci evinde gerçekleştiği için bu kavuşum bireysel kimlik, kendini ifade etme ve dış dünyaya nasıl yansıdığımızla ilgili olacak. Gökyüzü gündemine geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Venüs-Neptün kavuşumu ruhsal aşkı, sanatsal ilhamı ve romantik idealleri temsil eder. Ancak Koç burcunda olduğu için bu enerjiyi bireysel kimlik ve özgürlük temasıyla da birleştiriyor olacak bu kavuşum. Kendi isteklerine yönelirken başkalarıyla empati kurmayı öğrenmek gerekliliğinden bahsediyor. Hayal kırıklıklarına veya gerçek dışı beklentilere bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Neptün Venüs ile birleştiğinde, Venüs Balık burcunda yüceliyor ama Koç'ta güçsüz. İkisi birleştiğinde aşkta ve ilişkilerde idealize etme eğilimi artacak. Ancak Koç'un cesur ve doğrudan yapısı bu enerjiyi daha kararlı bir şekilde ortaya koymaya sağlayabilir. Estetik, sanat, ilham açısından yaratıcı patlamalar yaşanabilir. Yeni bir sanat eseri ortaya koymak, ilham dolu bir proje başlatmak için harika bir zaman. Balık burcunun son derecelerindeki Kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres sizin 12. evinde oluyor bunlar. Bilinçaltı, spiritüel farkındalık, kapanışlar ve kadersel temaları ön plana çıkarıyor. Satürn burada disiplin getiren bir öğretmen gibi ruhsal dersler vermek, geçmişle yüzleştirmek ve sorumluluk almanıza neden olmak için orada duruyor. Ceres şefkat ve bakım temalarını güçlendiriyor. Kendi içsel yaralarımızı iyileştirme, kendimize şefkat gösterme ve geçmişten gelen yükleri bırakma zamanı olduğunu bahsediyor. Kuzey ay düğümü de burada büyük bir ruhsal uyanışa işaret ediyor. Karmik döngüleri tamamlamak, içsel dönüşüm yaşamak ve ileriye yönelik yeni bir yön belirlemek için fırsatlar sunuyor. Plüton'un ve Ay'ın destekleyici açıları da sosyal çevreyi, kolektif enerjiyi ve büyük dönüşümleri vurguluyor. Bu dönem güçlü insanlarla bağlantılar kurabilirsiniz. Kolektif bir değişime katkı sağlamaya ve yeni vizyonlar geliştirmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Ay da tabii burada duygusal farkındalığı arttıracak, sezgiler de güçlenecek, içsel olarak güçlü bir dönüşüm sağlayacaktır. Genel bir değerlendirme yapmak istersek, hayallerinizi gerçekleştirmek için cesur adımlar atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Venüs-Neptün kavuşumu ilham verici olsa da bu enerjiyi somut hale getirmek için kararlı olmak önemli. Gerçeklerden kopmamaya dikkat edin. Özellikle aşk ve ilişkilerde pembe gözlükler takmamak gerek. Spiritüel ve ruhsal çalışmalar için mükemmel bir dönem. Meditasyon, rüya çalışmaları, şifa çalışmaları, dua, namaz bu dönemde çok derin etkiler yaratabilir. Kolektif güçten faydalanın. Plüton'un desteğiyle insanlarla ortak projelere girerek güçlü bir dönüşüm yaratabilirsiniz. Bu gökyüzü bireysel ve kolektif dönüşüm açısından derin bir etki taşıyor. Eğer bir projeye başlamak veya ruhsal bir adım atmak istiyorsanız bu dönemi çok iyi değerlendirebilirsiniz. Merhaba boğalar, Çeyka'ya hoş geldiniz. Bu sefer 3 Mayıs'taki bir gökyüzü gündeminden bahsediyor olacağım. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün kavuşumu yaşanacak Koç burcunda. Bunlar burada kavuşurken Balık burcunun son derecelerinde Kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres de kavuşum halinde. Bunlar da neredeyse bu kavuşuma destek haldeler. Plüto ve Ay da bu kavuşuma destek veriyor. Son derece etkili gökyüzü enerjisi var.
Bu sizin için bilinçaltı dönüşümleri, içsel farkındalık ve finansal konular açısından önemli temalar barındırıyor olacak. Gökyüzü gündemine geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Boğa burcu için Venüs-Neptün kavuşumu 12. evde gerçekleştiği için bilinçaltı, rüyalar, spiritüel farkındalık ve kapanışlarla ilgili büyük etkiler taşıyor. Venüs Boğa'nın yönetici gezegeni olduğu için bu kavuşumu çok derinden hissedeceksiniz. En yoğun siz ve terazi burçları tabii hissedecek. 12. ev geçmişiniz, bilinçaltınız ve gizli kalan konuların evi. Aynı zamanda gizli düşmanlıkların da evi. Bu nedenle zaman zaman yalnız kalmak, ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyonla iç dünyanızı keşfetmek için harika bir dönem. Yine duaya, namaza başlamak için de harika bir dönem. Rüyalarınız ve sezgileriniz çok güçlü olacak. Özellikle sanatsal ve yaratıcı işler yapıyorsanız büyük bir ilham kaynağı da bulabilirsiniz. Gizli aşklara ve platonik ilişkilere bu dönemde dikkat edin. Neptün'ün etkisiyle bu dönemde idealize ettiğiniz bir aşk ortaya çıkabilir. Ancak sonrasında hayal kırıklığı yaşama riski de barındırıyor. Balık burcunun son derecelerindeki kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu 11. evinizde oluyor. Sosyal çevre, arkadaş grupları ve gelecek planları açısından önemli bir etkiye sahip. Satürn burada sosyal çevreni yeniden yapılandırmanızı istiyor. Hayatınızdaki bazı arkadaşlıkları sorgulayabilir. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu fark edebilirsiniz. Kuzey ay düğümü burada kaderinizi şekillendirecek insanlarla tanışabileceğinizi gösteriyor. Ceres'in desteğiyle arkadaşlardan duygusal destek görebilir, güçlü ve koruyucu kişilerle tanışabilir ve bağlantılar kurabilirsiniz. Bu dönem yeni bir toplulukla birleşmek, sosyal projelere katılmak veya gelecekle ilgili somut hedefler koymak açısından da harika bir zaman dilimi olacak. Plüton ve Ay da aynı zamanda bu kavuşumlara destek veriyor. Plüton 10. evinizde, yıllarca da burada kalacak. Kariyer ve toplum içindeki statünüzü büyük ölçüde değiştirebilecek gelişmelere işaret ediyor. Bu dönemde iş hayatında güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. Patronlar, otorite figürleri veya güçlü bağlantılarla kariyerinizde bir dönüşüm başlatabilirsiniz. Ayın desteğiyle sezgisel olarak kariyerinizle ilgili önemli kararlar da alabilirsiniz. Eğer bir değişiklik yapmayı planlıyorsanız bu dönem doğru bir zaman. Genel bir değerlendirirsek bu kavuşumu ruhsal olarak çok güçlü bir dönemde olacaksınız. Meditasyon, spiritüel çalışmalar, rüyalar, bilinçaltı temizliği içinde harika bir süreç olacak bu. Gizli veya platonik aşklara çok dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi. Gerçekleri görmeye çalışmalısınız. Çünkü Neptün'ün etkisiyle bazı şeyleri olduğundan farklı algılayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde değişimler yaşanacaktır. Bazı dostluklar sona erebilir ama yerine daha sağlam ilişkiler gelecektir. Kariyerinizle ilgili büyük bir dönüşüm de kapıda. Eğer bir değişiklik yapmaya düşünüyorsanız Plüton desteğiyle bu güçlü başlangıcı yapabilirsiniz. Bu dönem içsel farkındalığınızı arttırmak ve ruhsal olarak derinleşmek için mükemmel bir fırsat. Özellikle iş hayatınız ve sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba ikizler, Çeyko'ya hoş geldiniz. Bugünkü gökyüzü gündemimizde Koç burcundaki Venüs ve Neptün kavuşumu var. Bu oldukça yoğun bir gökyüzü enerjisi sizin sosyal çevre, gelecek planları, kariyer ve toplum içindeki rolünüz açısından önemli etkiler taşıyor olacak. Sadece bu kavuşum yok, aynı zamanda balığın son derecelerinde Kuzey Ay düğümü, Satürn ve Ceres de kavuşuyor ve neredeyse onlar da Venüs-Neptün kavuşum açısındalar, öyle söyleyeyim. Ayrıca bu kavuşuma Plüton ve Ay da destekleyici açılar gönderiyorlar.
Gökyüzü gündemine geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Venüs-Neptün kavuşumu İkizler Burcu'nun 11. evinde gerçekleşiyor. Sosyal çevre, arkadaş grupları, hayaller ve kolektif projeler ön planda olacak. Venüs ve Neptün'ün burada birleşmesi sanatsal ve yaratıcı projeler için mükemmel bir ilham kaynağı olabilir. Yeni ve ilham verici kişilerle tanışabilirsiniz. Özellikle sanatsal, ruhsal veya hayır işleriyle ilgilenen insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Arkadaş ortamında romantik bir çekim de olabilir ancak Neptün'ün etkisiyle bazı ilişkiler göründüğü gibi de olmayabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Hayallerinize dair büyük idealleriniz olabilir ama bunları somutlaştırmak için ekstra çaba da gerekebilir. Sosyal gruplarda veya ekip çalışmalarında hayal kırıklıkları olabileceği gibi çok güzel mucizevi karşılaşmalar da olabilir. İnsanları fazla idealize etmemeye dikkat edin. Balık burcunun son derecelerindeki kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu sizin 10. evinizde olacak. Kariyer, statü ve toplumsal imaj alanlarında gerçekleşiyor. Satürn burada ciddi sorumluluklar ve disiplin getiriyor. Kariyerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almanız gerektiğini gösteriyor. Kuzey ay düğümü kaderinizle ilgili büyük değişimler getirebilir. Beklenmedik bir terfi, yeni bir iş fırsatı veya toplumsal alanda daha fazla tanınma durumu söz konusu olabilir. Ceres'in desteğiyle iş yerinde veya otorite figürleriyle duygusal destekte bulunabilirsiniz. Bir mentor veya koruyucu bir figürden rehberlik alabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir yön değişikliği yapmayı düşünüyorsanız bu dönemde alacağınız işaretleri dikkatle takip etmelisiniz. Plüton'un ve Ay'ın bu kavuşumlara destekleyici açıları var. Plüton'un 9. evdeki desteği derin bir zihinsel dönüşüm ve dünya görüşünün değişimiyle ilgili olabilir. Akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantıları veya felsefi konular derinleşebilir. Eğer yurt dışı ile ilgili bir iş yapıyorsanız veya yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız veya eğitim hayatında önemli bir dönemeçteyseniz işte büyük dönüşümlerin kapıda olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ayın desteğiyle daha sezgisel olacaksınız. Hangi yönün sizin için doğru olduğunu sezgisel olarak hissedebilirsiniz. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsak bu konuyla ilgili sosyal çevrenizle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir, ilham verici insanlarla tanışabilir veya hayal kırıklığı yaratabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili ciddi ve kadersel bir süreçtesiniz. Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmek ve disiplinli olmak önemli olacaktır bu dönemde. Yurt dışı, akademik veya spiritüel konulara daha fazla yönelme isteği duyabilirsiniz. Sosyal çevrenizde romantik çekimlere dikkat edin. İdealize ettiğiniz bir kişi hayal kırıklığı da yaratabilir. Bu süreç kariyerin ve toplumsal statünün önemli olduğu ve bu alanlara dönüşümler getireceği, sosyal çevrenizde de büyük değişimler yaşanabileceğini gösteriyor. Özellikle kariyer konusunda disiplinli ve stratejik olmak bu dönemin en büyük avantajı olacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yengeçler, Çeyko'ya hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 3 Mayıs'taki Venüs-Neptün kavuşumu var. Sadece Venüs ve Neptün kavuşmuyor Koç burcunda. Balık burcunda da son derece önemli kavuşumlar var. Kuzey ay düğümü, Satürn ve Ceres balık burcunda kavuşum halindeler ve derecesel olarak Venüs-Neptün kavuşumuna da oldukça yakınlar. Neredeyse hepsi bir aradaymış gibi bir durum var. Plüton'un ve Ay'ın da bu kavuşumlara destekleyici açıları var. Gökyüzü gündemine geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum Yengeç burcunun 10. evinde. Yani kariyer, statü, otorite figürleri ve toplumsal rol alanında gerçekleşiyor. Kariyerinizde hayalinizi kurduğunuz bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Venüs ve Neptün'ün etkisi
yaratıcı veya sanatsal bir işte çalışanlar için büyük bir ilham kaynağı olabilir. Ancak kariyerinizde gerçekçi olmalısınız. Neptün bazen belirsizlik ve hayal kırıklıkları da yaratabilir. Büyük vaatler alabilirsiniz ama bunları sorgulamak önemli olacaktır. İş yerinde romantik veya duygusal gelişmeler olabilir. Bir iş arkadaşınızla romantik bir çekim yaşanabilir. Ancak duyguların gerçek olup olmadığını iyi analiz etmek gerekiyor. Toplum içinde nasıl bir izlenim bırakmak istediğinizle ilgili derin düşünceler içine girebilirsiniz. Yeni bir imaj veya kariyer yönü belirlemek isteyebilirsiniz. Sanat, moda, güzellik, fotoğrafçılık veya ruhsal rehberlik gibi alanlarda çalışıyorsanız bu dönem büyük bir çıkış yakalayabilirsiniz. Balık burcunun son derecelerindeki kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu sizin 9. evinizde olacak. Yani inançlar, eğitim, yurt dışı bağlantıları ve hayat felsefesi alanında gerçekleşiyor. Kuzey ay düğümü burada geleceğe yönelik ruhsal bir yön değişimine işaret ediyor olabilir. Fikirlerin, inançların ve dünya görüşün tamamen değişebilir. Satürn burada daha fazla disiplin ve sorumluluk getiriyor. Akademik bir çalışmaya başlamak, uzun vadeli bir eğitim planı yapmak veya yurt dışına taşınmak gibi ciddi kararlar alabilirsiniz. Ceres bu süreçte kendine daha fazla şefkat göstermen gerektiğini vurguluyor. Spiritüel veya kişisel gelişim yolculuğunuzda destekleyici rehberler karşınıza çıkabilir. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular, hukuk veya yayıncılık gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Plüton'un destekleyici açıları derin bir dönüşüm sürecinde olduğunuzu gösteriyor. Psikolojik olarak güçleniyorsunuz ve eski korkularınızdan kurtuluyorsunuz. Bu süreçte finansal ortaklıklar veya miras, sigorta, borçlar, krediler gibi konular ön plana çıkabilir. Ayın desteğiyle içsel dönüşümünüz hızlanabilir. Sezgisel olarak çok önemli kararlar alabilirsiniz. Sezgileriniz de güçlü olacak. Bütün bunlar hakkında bir genel değerlendirme yaparsak kariyerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak büyük vaatlere hemen kapılmadan önce gerçekçi olup olmadıklarını sorgulamakta fayda var. Yurt dışı akademik veya ruhsal bir yolculuk başlatabilirsiniz. Hayat felsefeniz değişebilir, yeni bir vizyon oluşturabilirsiniz. Kendi içsel gücünüzü fark edeceksiniz. Plüton'un desteğiyle psikolojik olarak daha güçlü hissedeceksiniz. İş yerinde romantik çekimlere dikkat edelim. Duygusal yanılgılara yaşanabilir. Bu süreç kariyer ve toplumsal statünüz açısından büyük değişimler getirirken ruhsal gelişim veya hayata bakış açısı konusunda derin bir dönüşüm yaşayabileceğinizi gösteriyor. Özellikle kariyerinizde büyük fırsatlara açık olmalı ancak dikkatli ve gerçekçi hareket etmelisiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar, Çeko'ya hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 3 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs-Neptün kavuşumu var. 3 Mayıs'ta sadece Venüs ve Neptün kavuşmuyor. Balık burcunda da Koç burcunda kavuşuyor Venüs ve Neptün. Balık burcunda da kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres hepsi kavuşum açısından ve Balık burcunun son derecelerinde oldukları için Venüs ve Neptün kavuşumuna da kavuşum açısındalar. Plüton ve Ay da bu kavuşumlara destek açıları yapıyor. Aslan burcu için bu gökyüzü enerjisi yeni keşifler, ruhsal gelişim, yurt dışı bağlantıları, eğitim, hukuksal süreçler ve ortak finansal konular açısından önemli etkiler taşıyor. Gökyüzü gündemine geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Dediğim gibi 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşuyor. Bu Aslan burcunun 9. evi, yani hayat görüşü, yurt dışı bağlantıları, akademik konular, inançlar, seyahatler ve keşifler alanında gerçekleşiyor. Hayata bakış açınız tamamen değişebilir. Yeni bir felsefi veya ruhsal görüş geliştirebilirsiniz. Eğitim, akademik çalışmalar, yazarlık veya yayıncılık gibi alanlarda büyük bir ilham patlaması yaşayabilirsiniz.
Ruhsal yolculuklar, spiritüel gelişim veya manevi arayışlar için harika bir dönem. Meditasyon, yoga, namaz, dua, bilinçaltı çalışmaları yapmak çok faydalı olabilir. Uzak yerlere gitmek veya yurt dışı bağlantılı insanlarla tanışma fırsatı doğabilir. Ancak Neptün'ün etkisiyle gerçeklikten kopmamaya dikkat edin. Bazı inançlarınızı fazla idealize edebilir veya bir konuda büyük hayaller kurarken somut plan yapmayı unutabilirsiniz. Balık burcunun son derecelerindeki kuzey ay düğümü, Satürn ve Ceres kavuşumu, Aslan burcu için 8. ev yani ortak finansal kaynaklar, dönüşüm, krizler ve ruhsal derinlik alanında gerçekleşiyor. Finansal konular ön plana çıkabilir. Ortak paralar, miras, sigorta, kredi, borçlar gibi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Satürn burada finansal sorumluluklarınızı arttıracaktır. Borçlarınızı düzenlemek veya uzun vadeli finansal planlar yapmak için uygun bir zaman dilimi. Kuzey ay düğümü burada kadersel bir dönüşüme işaret ediyor. Bir ilişkinizde maddi veya duygusal anlamda büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Ceres'in desteğiyle kendinize güvende hissetmek için içsel kaynaklarınızı geliştirmelisiniz. Duygusal ve finansal destek arayışında olabilirsiniz. Dediğim gibi Plüton ve Ay da bu kavuşumlara destekleyici açılar yapıyorlar. Plüton 7. evden desteği ilişkilerde büyük dönüşümler yaşanabileceğini gösteriyor. Bu süreçte önemli biriyle tanışabilir veya mevcut bir ilişkinin dinamiklerini kökten değiştirebilirsiniz. Ayın desteğiyle duygusal farkındalığınız artacak ve ilişkilerinizde sezgisel kararlar alabileceksiniz. Genel bir değerlendirme yaparsak bu gökyüzü gündemiyle ilgili ruhsal ve zihinsel büyüme sürecinden bahsediyoruz sizin için. Yeni bilgiler öğrenebilir, farklı kültürlerden insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Finansal konularda dikkatli ve disiplinli olmalısınız. Ortak paralarla ilgili önemli sorumluluklar alabilirsiniz. İlişkilerde büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Yeni bir ortaklık veya derinleşen bir bağ söz konusu olabilir. Gerçeklikten kopmamaya dikkat edin. Hayalini kurduğunuz şeyleri somut adımlarla desteklemelisiniz. Bu süreç hem zihinsel hem de duygusal olarak büyük bir dönüşüm yaşayabileceğinizi, ilişkiler ve finansal konularda derin etkiler alacağınızı gösteriyor. Özellikle kariyer ve akademik gelişim açısından büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar, Çeyko'ya hoş geldiniz. Bugünkü gökyüzü gündemimizde Venüs-Neptün kavuşumu var. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşacaklar. Onlar kavuştukları anda Balık burcunda da başka bir kavuşum var. Kuzey ay düğümü, Satürn ve Ceres kavuşumu var. Balık burcunun son derecelerinde neredeyse Venüs ve Neptün'e de kavuşum açısındalar. Plüton'un ve Ay'ın da bu kavuşumlara destekleyici açıları var. Başak Burcu için bu gökyüzü enerjisi ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, günlük rutinler, sağlık ve iş hayatı açısından önemli etkiler taşıyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşuyorlar. Bu kavuşum Başak burcunun 8. evinde olacak. Yani ortak finansal kaynaklar, miraslar, borçlar, krediler, krizler, dönüşümler alanında gerçekleşiyor. 8. ev konuları çok geniş. Finansal sorumluluklarınız artabilir bu dönemde. Ortak paralarla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Bu dönem borçlar, krediler veya sigorta gibi finansal meseleleri gözden geçirmek için çok uygun bir zaman. Duygusal olarak dönüşüm yaşamanız gerekebilir. Geçmişinizle ilgili kapanmamış meseleler veya eski travmalarla yüzleşmeler gerçekleşebilir. Venüs ve Neptün'ün etkisi ilişkilere duygusal bir derinlik getirecektir. Özellikle bir ilişki içerisinde duygusal bağların daha fazla görünür olabileceği bir dönemdesiniz. Yaratıcı projelere veya finansal ortaklıklara ilgi duyabilirsiniz. Bu dönemde başkalarıyla ortaklaşa yürütecek projeler daha başarılı olabilir.
Neptün'ün etkisiyle maddi konularda hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz var. Gerçekçi olmayı unutmamalısınız. Balık burcunun son derecelerindeki Kuzey Ay düğümü, Satürn ve Ceres kavuşumu da Balık burcunun 7. evinde gerçekleşiyor. İlişkiler, evlilik, işbirlikleri, ortaklıklar alanında. İlişkilerde ciddi gelişmeler, değişimler olabilir. Bu dönemde evlilik veya ciddi bir ilişki için önemli adımlar atabilirsiniz. Satürn burada sorumluluk getiriyor. Ortaklıklar konusunda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bu da bazı sınavlardan geçmenize neden olabilir. Kuzey Ay düğümü ise kaderin gerektirdiği bir değişime işaret ediyor. Yeni bir ilişki kurabilir veya mevcut bir ilişkinin dinamikleri köklü bir şekilde değiştirebilir. Ceres'in etkisiyle ilişkilerde duygusal güven arayışında olabilirsiniz. Özellikle partnerinizden ya da iş ortağınızdan duygusal destek de bekleyebilirsiniz. Bu dönemde ilişkilerinizin gücü sizi daha fazla hayatta ileriye taşıyabilir. Eğer ilişkilerinize odaklanarak ciddi adımlar atarsanız ileride güzel meyvelerini alabilirsiniz. Plüton'un o 6. evden destekli iş hayatında büyük bir dönüşüm yaşamanızı sağlayabilir. Çalışma hayatınızdaki rutinler, iş ortamı veya iş arkadaşlarınızla ilgili önemli değişimler olabilir. Bu süreç sağlığınızı gözden geçirmeniz ve yaşam tarzınızda köklü bir değişiklik yapmanız için de uygun bir zaman. Plüton size daha sağlıklı alışkanlıklar edinme veya iş hayatında daha etkili bir rol alma fırsatı da sunuyor. Ayın desteğiyle günlük işlerinizi daha sezgisel bir şekilde yapabilirsiniz. İçsel olarak hangi yöne ilerlemeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu gökyüzü gündemiyle ilgili bir genel değerlendirme yaparsak, ilişkilerde önemli bir dönüşüm dönemi olabilir. Bu dönemde bir ortaklık kurabilir, evlenebilir veya mevcut ilişkinizi daha derinleştirebilirsiniz. Finansal ve duygusal konularda dikkatli olmalısınız. Ortak paralarla ilgili konularda daha dikkatli ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemelisiniz. İş hayatında ve günlük rutinlerinizde köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Bu dönemi daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için kullanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni projelere başlayabilirsiniz. Eğer ortaklıklara yönelmek istiyorsanız bu dönem iyi bir fırsat olabilir. Bu süreç ilişkilerde derinleşme, finansal sorumluluklar ve iş hayatında önemli dönüşümler getirebilir. Ortaklıklar ve işbirlikleri için harika bir dönem, ancak her şeyin somut ve gerçekçi olduğundan emin olmak çok önemli. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler, Çeyko'ya hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs ve Neptün kavuşumu var. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşacaklar. Onlar burada kavuşurken Balık burcundanın son derecelerinde de Kuzey Ay düğümü, Satürn ve Ceres kavuşumu da var. Neredeyse iki kavuşum açısındalar. Plüton ve Ay'ın da bu kavuşumlara destekleyici açıları var. Terazi burcu için bu gökyüzü enerjisi ilişkiler, ortaklıklar, günlük rutinler, sağlık ve çalışma hayatı açısından önemli etkiler taşıyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Dediğim gibi 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşuyorlar. Bu kavuşum sizin 7. evinizde, yani evlilikler, ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri alanında gerçekleşiyor. Aşk ve ilişkilerde romantik ve büyülü bir dönem olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha romantik ve duygusal bir bağ kurabilirsiniz. Bekarsanız ruhsal olarak çekildiğiniz biriyle tanışabilirsiniz. Ancak Neptün'ün etkisiyle karşınızdaki kişiyi fazla idealize etme ihtimaliniz de çok yüksek. Dikkatli olun. Hayal kırıklıkları yaşanmasın. İş ortaklıkları ve işbirlikleri açısından da yaratıcı fırsatlar doğabilir. Sanatsal veya ruhsal konularla ilgilenen biriyle ortak bir proje başlatabilirsiniz. Ancak ilişkilerde hayal kırıklığına da açık bir dönem. Karşınızdaki kişiye fazla güvenmeden önce onun gerçek niyetlerini ve karakterini anlamaya çalışın lütfen.
Bazı ilişkilerde belirsizlikler de yaşanabilir. Bir ilişkinin geleceğiyle ilgili netlik kazanmak isteyebilirsiniz. Ancak bu dönemde sabırlı olmakta fayda var. Balık burcunun son derecelerindeki kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu Terazi burcu için 6. evde gerçekleşiyor. Yani günlük rutinler, iş hayatı, sağlık ve sorumluluklar alanında gerçekleşiyor. Çalışma hayatında disiplinli olmanız gereken bir dönem. Daha fazla sorumluluk alabilir ve iş yükünüzün arttığını hissedebilirsiniz. Sağlığınızla da ilgili önemli değişiklikler yapma zamanı, beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları veya günlük rutinlerinizi gözden geçirmek iyi bir fikir olabilir. Kuzey ay düğümü burada size geleceğiniz için daha sağlam bir temel atma fırsatı sunuyor. Uzun vadeli planlar yapmak ve sağlığınıza da dikkat etmek önemli olacak. Ceres'in desteğiyle kendinizi fiziksel ve duygusal olarak daha iyi hissetmek için yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz. İş ortamında bazı zorluklar olabilir. Satürn burada size daha disiplinli olmaya zorluyor. Ancak bu sürecin sonunda kariyerinizde daha güçlü bir konuma da gelebilirsiniz. Plüton ve Ay'ın destekleyici açıları var bu kavuşumlara. Plüton yaratıcı projelerde büyük dönüşümler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Sanatsal bir işe yönelmek veya hobilerinizi kariyere dönüştürmek için harika bir zaman. Aşk hayatında derin değişimler olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da mevcut ilişkinin dinamiklerini değiştirebilirsiniz. Ayın desteğiyle sezgileriniz güçlü olacak. Duygusal olarak daha derin kararlar da alabilirsiniz. Bu gökyüzü gündemini şöyle bir genel değerlendirirsek, ilişkilerde romantik ve büyülü bir dönem yaşayacaksınız. Ama gerçekçi olmayı unutmayın. Karşınızdaki kişiyi fazla idealize etmeden önce onun gerçek niyetini anlamaya çalışın. İş hayatında ve günlük rutinlerinizde önemli değişiklikler olabilir. Daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz bu dönemde. Bu süreç yeni ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için de harika bir zaman. Aşk ve yaratıcılık alanında dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk veya yaratıcı proje hayatınıza girebilir. Bu süreç ilişkiler ve iş hayatında büyük değişimler yaşanabileceğini, ancak disiplinli olunursa uzun vadede büyük kazanımlar elde edilebileceğini gösteriyor. Özellikle sağlığınızı ve günlük rutinlerinizi düzene sokmak size büyük fayda sağlayacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba akrepler, Çeyko'ya hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Neptün kavuşumu var. 3 Mayıs'ta Venüs-Neptün Koç burcunda kavuşurken Balık burcunun son derecelerinde de kuzey ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu var. Neredeyse iki kavuşum da birbirine kavuşum açısı halindeler. Plüton ve Ay da bu kavuşumlara destek veriyor. Akrep burcu için bu gökyüzü enerjisi günlük rutinler, iş hayatı, sağlık, aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular açısından önemli etkiler taşıyor. Gökyüzü gündemine geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Dediğim gibi 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşuyorlar. Bu kavuşum Akrep burcu için 6. evde, yani günlük rutinler, iş hayatı, sağlık ve sorumluluklar alanında gerçekleşiyor. İş ortamında romantik veya idealize ettiğiniz bir durum söz konusu olabilir. Ancak iş arkadaşlarınıza veya yöneticilerinize fazla güvenmeden önce her şeyi net bir şekilde anlamaya çalışmalısınız. İş hayatınızda yaratıcı bir süreç içine girebilirsiniz. Özellikle sanatsal ve ruhsal konularla ilgili bir meslekle uğraşıyorsanız ilhamınız yüksek olacak. Çok rahatlıkla projelerin üstesinden geleceksiniz. Ancak Neptün'ün etkisiyle iş yerinde kafa karışıklıkları, belirsizlikler veya yanlış anlaşılmalar da olabilir. İşlerin net ilerlediğinden emin olmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemler almak faydalı olacaktır. Günlük rutinlerinizde değişimler olabilir. Daha fazla dinlenme veya ruhsal olarak kendinizi besleme ihtiyacı da duyabilirsiniz.
Balık burcunun son derecelerindeki Kuzey Ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu sizin 5. evinizde olacak. Yani aşk, yaratıcılık, çocuklar, hobiler ve kendini ifade etme alanında gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda ciddi gelişmeler olabilir. Bu süreçte flört ettiğiniz biriyle daha ciddi bir yola girebilirsiniz veya uzun vadeli bir ilişkiye dair kararlar alabilirsiniz. Satürn burada aşkı daha ciddiye almanıza neden olacaktır. Aşka ciddiyet getirecektir. Sadece eğlence için bir ilişki içindeyseniz artık daha derin bir bağ arayışında olabilirsiniz. Sanatsal veya yaratıcı projelerle ilgileniyorsanız disiplinli çalışarak büyük başarılar elde edebilirsiniz. Çocuklarla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Eğer çocuk sahibiyseniz onların geleceğiyle ilgili ciddi kararlar almanız gerekebilir. Ceres'in etkisiyle kendinizi daha iyi ifade edebilmek için içsel olarak beslenmeye ihtiyacınız olacaktır. Plüton'un 4. evden desteği aile ve köklerle ilgili önemli dönüşümler yaşanabileceğini gösteriyor. Aile içinde güç dengeleri değişebilir veya geçmişle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu süreç ev değişikliği yapma veya evinizle ilgili büyük kararlar alma zamanında geldiğini gösterebilir. Ayın desteğiyle içsel olarak neye ihtiyacınız olduğunu daha iyi anlayabilir ve sezgisel olarak doğru kararlar alabileceğiniz bir zaman dilimi. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsak, iş ortamında veya günlük rutinlerinize dikkatli olmanız önemli. İş yerinde yanlış anlaşılmalara veya belirsizliklere karşı temkinli olun. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirecek adımlar atmak önemli olacak. Aşk hayatınızda ciddi kararlar alabilirsiniz. Eğer uzun vadeli bir ilişki istiyorsanız bu süreç sizi daha net bir yöne yönlendirecektir. Ailevi konularda dönüşümler yaşanabilir. Ev ve yuva ile ilgili büyük değişiklikler olabilir. Yaratıcılığınızı disiplinle birleştirirseniz büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bu süreç hem iş hem aşk hayatında önemli gelişmelere işaret ediyor. İş ve sağlık konularında dikkatli olmalı ancak aşk ve yaratıcılık alanlarında gelen fırsatları da değerlendirmelisiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, Çeko'ya hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Neptün kavuşumu var. 3 Mayıs'ta Venüs Neptün'e Koç burcunda kavuşacak. Aynı anda da Balık burcunun son derecelerinde Kuzey Ay düğümü Satürn ve Ceres de kavuşumda. Bu iki kavuşum da birbirleriyle kavuşum açısında. Plüton ve Ay da bu kavuşumlara destekleyici açılar veriyor. Bu da yay burçları için aşk hayatı, yaratıcılık, çocuklar, ev ve aile konuları, içsel dönüşüm ve ruhsal gelişim açılarından önemli etkiler getiriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşuyor. Sizin 5. evinizde yani aşk, romantizm, yaratıcılık, eğlence, hobiler, spekülatif yatırımlar, çocuklar alanında gerçekleşiyor. Bayağı geniş konuları var 5. evin. Aşk hayatında büyülü ve romantik bir dönem olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha romantik, daha duygusal bir bağ kurabilirsiniz. Bekarsanız ruh eşinizi bulduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak Neptün'ün etkisiyle bu kişiyi fazla idealize etme eğiliminiz var. Dikkatli olun. Sanatsal ve yaratıcı konularda ilhamınız çok yüksek olacak. Eğer sanat, müzik, yazı veya tasarım gibi alanlarla ilgileniyorsanız hayal gücünüz zirve yapabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen yerler varsa bu dönem önemli olabilir. Hamilelikle ilgili konular gündeme gelebilir veya çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Ancak Neptün'ün etkisiyle hayal kırıklıklarına karşı dikkatli olmalısınız. Gerçekleri görmek yerine sadece duygularınızla hareket edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Dikkatli olun. Balık burcunun son derecelerinde Kuzey Ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu var. Bu sizin 4. evinizde. Yani aile, ev, yuva, kökler ve içsel güvenlik alanında gerçekleşiyor. Ailevi konular ön plana çıkabilir.
Evle ilgili taşınma, tadilat veya aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar artabilir. Satürn burada ev ve aile konularında ciddi kararlar almanızı gerektirebilir. Belki de aile içinde bazı sorumlulukları sizin üstlenmeniz gerekecektir. Kuzey Ay düğüm burada size içsel olarak daha güçlü olmaya davet ediyor. Geçmişinizle yüzleşmek ve kendi iç dünyanızı yapılandırmak için önemli bir dönemdesiniz. Ceres'in desteğiyle de ailevi bağlarınızı güçlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek size iyi gelecektir. Plüton'un 3. evdeki desteği zihinsel dönüşüm yaşamanızı sağlayacaktır. Düşünce yapınızı değiştirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreç yeni bilgiler öğrenme, eğitim alma veya önemli bir anlaşma yapma açısından çok güçlü bir dönem olacak. Ayın desteğiyle sezgileriniz de çok güçlü olacak ve hangi yöne ilerlemek gerektiğini içsel olarak hissedeceksiniz. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsak bu gökyüzü gündemiyle ilgili aşk hayatınızda romantik ama dikkatli olmalısınız. Yeni bir ilişkiye başlıyorsanız karşı tarafı fazla idealize etmediğinizden mutlaka emin olun. Yaratıcılığınızı değerlendirmek için mükemmel bir dönem. Sanatsal projeler ve hobilerle ilgilenmek size büyük keyif verebilir. Ailevi konularda sorumluluklar artabilir. Ev ve aile ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Düşünce yapınızda büyük değişimler olabilir. Eğitim, medya veya iletişim alanlarında kendinizi geliştirebilirsiniz. İçsel olarak kendinizi güvende hissetmek için köklerinize ve gelişiminize odaklanmalısınız. Bu süreç aşk, yaratıcılık ve aile konularında önemli değişimler getirebilir. Hem duygusal hem de zihinsel olarak gelişebileceğiniz bir dönemdesiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba oğlaklar, Çeko'ya hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs ve Neptün kavuşumu var. Venüs ve Neptün 3 Mayıs'ta Koç burcunda kavuşacaklar. Aynı anda Balık burcunda da Balık burcunun hatta son derecelerinde Kuzey Ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu var. Bu iki kavuşum da kavuşum açısında olacaklar. Bu kavuşumlara da Plüton ve Ay'ın da destekleyici açıları var. Bu da Oğlak burçları için bu gökyüzü enerjisi aile, yuva, kökler, kariyer, iletişim, eğitim ve zihinsel dönüşüm açısından önemli etkiler taşıyor. Gökyüzü gündemine geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Dediğim gibi 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşacaklar. Bu kavuşum sizin 4. evinizde olacak. Aile, yuva, ev, geçmiş ve içsel güvenlik alanlarında gerçekleşiyor. Ev ve aile hayatında romantik, duygusal ve idealize ettiğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Aile içinde huzuru sağlamak isteyebilir. Evinizi daha sıcak ve konforlu hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Taşınma, ev dekorasyonu veya aile bireyleriyle ilgili hassas konular gündeme gelebilir. Ancak Neptün'ün etkisiyle net kararlar almakta da zorlanabilirsiniz. Aile içinde fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz. Belirsizlikler olabilir. Ancak olayları gerçekçi bir şekilde ele almak önemli olacak bu dönemde. İçsel olarak daha fazla huzur ve güven ihtiyacı hissediyorsunuz. Meditasyon, içsel çalışmalar veya geçmişle ilgili farkındalık kazanmak için bu süreç size iyi gelebilir. Balık burcunun son derecelerinde Kuzey Ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu da var. Bu kavuşum da sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. İletişim, eğitim, kısa yolculuklar, kardeşler, yazı ve ticaret alanlarında. Eğitim, yazı, konuşma veya iletişimle ilgili konularda büyük bir sorumluluk alabilirsiniz. Yeni bir eğitim programına katılabilir veya kendinizi ifade etme konusunda önemli bir adım atabilirsiniz. Satürn burada disiplinli olmanızı istiyor. Eğer medya, akademik çalışmalar veya öğreticilikle ilgileniyorsanız bu süreç sizi daha ciddi ve sorumluluk sahibi bir hale getirecektir. Kuzey Ay düğümü zihinsel olarak gelişmeniz için sizi zorlayabilir. Eski düşünce kalıplarını bırakıp yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz.
Kardeşler veya yakın çevreyle ilişkilerde ciddileşmeler olabilir. Onlarla ilgili sorumluluklar artabilir veya iletişiminizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Stresin etkisiyle zihinsel anlamda beslenmek için daha fazla kitap okumak, araştırma yapmak veya kendinizi geliştirmek ve böyle beslemek isteyebilirsiniz. Plüton'un ikinci evden desteği finansal dönüşüm yaşamanızı sağlayabilir. Maddi konularla ilgili yeni fırsatlar yakalayabilir veya gelir kaynaklarınızı kökten değiştirebilirsiniz. Bu süreç kazançlarınızı daha bilinçli yönetmeniz için size fırsatlar sunabilir. Ayın desteğiyle içsel olarak neye ihtiyacınız olduğunu daha iyi anlayabilir ve finansal olarak kendinizi güvende hissetmek için doğru adımları atabilirsiniz. Bu gökyüzü gündemini şöyle bir özetlersek, ev ve aile ile ilgili konular ön planda olacak. Taşınma, dekorasyon veya ailevi sorumluluklar sizi meşgul edebilir. İletişim ve eğitim konularında disiplinli olmanız gereken bir dönem. Yeni bir eğitim alabilir, medya veya öğreticilik alanlarında ciddi adımlar atabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevreyle ilişkilerde ciddiyet artacaktır. Daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Finansal konularda dönüşüm yaşayabilirsiniz. Gelir kaynaklarını değiştirebilecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Zihinsel olarak da olgun ve disiplinli bir süreç sizi bekliyor. Eski düşünce kalıplarını bırakıp yeni perspektifler kazanmalısınız. Bu süreç ev, aile, finans ve iletişim alanlarında önemli değişimlerin yaşanacağını gösteriyor. Hem zihinsel hem de finansal olarak güçleneceğiniz bir dönemdesiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba kovalar. Çeyko'ya hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs ve Neptün kavuşumu var. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşacak. Bu kavuşum anında da Balık burcunun son derecelerinde Kuzey Ay düğümü Satürn ve Ceres de kavuşumda olacak. Bu iki kavuşum da birbirine kavuşum açısında olacak. Plüton ve Ay'ın da bu kavuşumlara destekleyici açıları var. Kova burcu için bu gökyüzü enerjisi iletişim, eğitim, yakın çevre, kardeşler, maddi konular ve değer anlayışıyla ilgili önemli etkiler taşıyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşacaklar. Bu kavuşum sizin 3. evinizde gerçekleşecek. İletişim, zihinsel süreçler, eğitim, kısa yolculuklar ve yakın çevre alanında gerçekleşiyor. İletişim alanında oldukça yaratıcı ve ilham dolu bir dönemde olacaksınız. Sanatsal yazılar, şiirler, hikayeler ve duygusal ifadeler için çok verimli bir süreç olabilir. Yakın çevrenizle olan ilişkilerde daha romantik ve duyarlı bir iletişim kurabilirsiniz. Ancak karşınızdaki kişileri fazla idealize etmemeye dikkat edin. Eğitim ve öğrenme alanında ilham verici gelişmeler olabilir. Yeni bir şeyler öğrenmek veya öğretmek konusunda çok hevesli olabilirsiniz. Kısa seyahatler ve yolculuklarla ilgili bazı belirsizlikler olabilir. Planlarınızı yaparken dikkatli olun. Neptün burada bazı kafa karışıklıkları yaratabilir. Kardeşler ve yakın arkadaşlarla ilişkilerde hayal kırıklığına uğramamak için dikkatli olmalısınız. Balık burcunun son derecelerindeki Kuzey Ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu sizin 2. evinizde gerçekleşecek. Yani maddi konular, gelir kaynakları, iç değer ve kişisel yetenekler alanında gerçekleşiyor. Finansal konular ciddiyet kazanacak. Gelirlerinizi daha düzenli ve sağlam bir hale getirmek için disiplinle hareket etmelisiniz, çalışmalısınız. Satürn burada para yönetimi daha dikkatli yapmanız gerektiğini gösteriyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve uzun vadeli maddi planlar yapmalısınız. Kuzey Ay düğümü maddi olarak geleceğinizi şekillendirmek için doğru adımlar atmanızı istiyor. Geçmişte yaptığınız finansal hataları tekrarlamaktan kaçınmalısınız. Ceres'in desteğiyle kendinizi güvende hissetmek için yeni bir gelir kaynağı da oluşturabilirsiniz. Yeteneklerinize odaklanın ve onları finansal olarak değerlendirme yollarını arayın. Plüton'un desteğiyle kişisel dönüşüm sürecinizi hızlandırıyorsunuz. Kendinizi daha güçlü, daha derin ve daha etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz.
Bu dönem kimliğinizi ve hayatınızdaki önemli alanları yeniden şekillendirmek için büyük fırsatlar sunuyor. Eski alışkanlıkları ve kimliğinizi geride bırakıp yeni bir ben yaratabilirsiniz. Ayın desteğiyle sezgisel olarak ne yapmanız gerektiğini daha da iyi hissedebilirsiniz. Bu gökyüzü gündemini şöyle bir özetlersek, ilişkilerinizde romantik ama dikkatli olmalısınız. İletişimde yanlış anlaşılmalara karşı açık bir iletişim dili kullanmalısınız. Maddi konularda disiplinli olmalı, harcamalarınızı kontrol etmeli ve gelir kaynaklarınızı oluşturmak için, yeni gelir kaynakları oluşturmak için çalışmanız gereken bir dönem. Yakın çevrenizle ilişkilerde daha sezgisel olabilirsiniz, ancak kimseyi gereğinden fazla idealize etmemeye özen gösterin. Kişisel olarak büyük bir dönüşüm sürecindesiniz. Eski kimliğinizi bırakıp yeni bir yöne ilerlemek için harika bir zaman dilimi. Yeni bilgiler öğrenmek ve zihinsel gelişim için mükemmel bir süreç. Eğitim, yazı yazma veya yeni projeler geliştirme konularında ilhamınız bol olacak. Bu süreç maddi konular ve kişisel dönüşüm açısından büyük değişimler getirecektir. Hem finansal hem de zihinsel anlamda gelişim sağlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba balıklar, Çeyko'ya hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs ve Neptün kavuşumu var. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşacaklar. Bu kavuşum anında Balık burcunun son derecelerinde de Kuzey Ay düğümü Satürn ve Ceres kavuşumu da var. Neredeyse bu iki kavuşum da birbirine kavuşum açısındalar. Plüton ve Ay da bu kavuşumlara destekleyici açılar gönderiyorlar. Balık burçları için bu gökyüzü enerjisi maddi konular, özdeğer, kişisel dönüşüm, ruhsal farkındalık ve içsel güvenlik açısından önemli etkiler taşıyor. Gökyüzü gündemine geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Venüs, Neptün dediğim gibi 3 Mayıs'ta Koç burcunda sizin ikinci evinizde kavuşacak. Yani maddi konular, kişisel değerler, finans ve özgüven alanında. Finansal konularda hayalci davranmamaya dikkat etmelisiniz. Venüs finansal konularda destek verir ama Neptün yanıltıcı da olabilir. Bu etkiyle para ile ilgili durumları fazla idealize edebilir veya yanıltıcı bir duruma karşılaşabilirsiniz. Onun için her şeyi 2 kere kontrol edin bir atılım yapmadan önce. Sanatsal ve yaratıcı veya ruhsal yeteneklerinizi paraya dönüştürmek için güzel bir dönemdesiniz. Eğer sanatta, sanırım veya spiritüel alanlarda çalışıyorsanız bu dönem size finansal fırsatlar sunabilir. Kendi değerinizi sorgulayabilirsiniz. Bu süreçte özgüvenin ya artar ya da fazla fedakar davranarak kendinizi geri plana atabilirsiniz. Maddi konularda birine fazla güvenmemeye dikkat edin. Para ile ilgili kararlarınızı verirken gerçekçi ve mantıklı olmaya çalışmalısınız. Lüks harcamalara ve gereksiz alışverişlere karşı da dikkatli olun. Balık burcunun son derecelerindeki Kuzey Ay düğümü Ceres ve Satürn kavuşumu ise sizin 1. evinizde gerçekleşecek. Kimlik, kişisel gelişim, sağlık, dış görünüş ve hayatın genel yönü alanında gerçekleşecek. Kimliğinizi ve hayatınızdaki önemli yönleri yeniden yapılandıracaksınız. Kuzey Ay düğümü burada size daha güçlü, daha disiplinli ve bilinçli bir şekilde ilerlemeye çağırıyor. Satürn'ün etkisiyle daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Sorumluluk sahibi bir duruş sergileyebilirsiniz. Hayatınızla ilgili ciddi kararlar alabilir veya kendinizi daha olgun bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ceres'in desteğiyle kendinizi duygusal ve fiziksel olarak beslenmeye odaklanmalısınız. Bu süreçte kendinize iyi bakmalı, sağlığınıza dikkat etmeli ve kendinizi güçlendirecek rutinler oluşturmalısınız. Hayatınızda büyük bir dönüşüm yaşanabilir, eski kimliğinizi geride bırakabilir, yeni bir yön belirleme için uygun bir zaman dilimi olacak. Plüton'un desteğiyle bilinçaltınızda derin dönüşümler yaşanabilir. Geçmiş travmalarınızı iyileştirmek, korkularınızla yüzleşmek için güçlü bir dönemde olabilirsiniz. Ruhsal olarak büyük bir uyanış da yaşayabilirsiniz.
Meditasyon, terapi, namaz, dua gibi çalışmalar size çok iyi gelecektir. Ayın desteğiyle sezgileriniz de çok güçlü olacak. İç sesinize kulak verirseniz doğru yönü bulabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara aman dikkat edin. Onlar da ortaya dökülebilir bu dönemde. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsak konuyla ilgili finansal konularda dikkatli olmalısınız. Gelir ve harcamalarınızı kontrol etmeli, parayla ilgili gerçekçi kararlar almalısınız. Öz değerinizi sorgulayabilirsiniz bu dönemde. Kendinize olan güveninizi arttırmak için yeteneklerinize odaklanmalısınız. Kimliğinizi ve hayat yönünüzü yeniden şekillendirebilirsiniz. Daha disiplinli ve sorumluluk sahibi bir tutum içinde olmalısınız. Bilinçaltındaki korkular ve travmalarla yüzleşmek için uygun bir dönem. Ruhsal gelişime önem vermelisiniz. Sezgilerinize güvenmelisiniz. İç sesiniz size en doğru yolu gösterecektir. Bu süreç hem maddi hem ruhsal anlamda büyük değişimler getirecek. Hem kendinize hem de finansal geleceğinize odaklanarak ilerlemelisiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.